Merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım, Güneş yükselen Ay Burcu Akrep olanlar. Bugün sizler için 2025 yılına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize çok güzel bir yıl diliyorum. İnşallah arkadaşlar en başta sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl olur hepinize. Niyetlerinizin, dileklerinizin ve dualarınızın da bütünün hayrına kabul olmasına niyet ediyorum. Benim de sizler için dileklerim bu şekilde. Şimdi koca kasemizden tabii ki bir yıllık bakıma uygun olabilecek şekilde büyüklükte normaldekilerden tabii ki daha büyük. O yüzden yıllık bakıma da uygun olduğunu düşünüyorum. Fincanımızda bakalım sizler için ne var? Sizin için arkadaşlar 2 tane koca koca balık var. Hele bir tanesi arkadaşlar görüyorsunuz diğerinden daha büyük. Muhtemelen bu çok böyle beklemediğiniz bir alandan gelebilecek ve sizin hayatınızdaki bir sıkıntıyı çözebilecek bir balık. Yani bir kısmet. Diğeri de arkadaşlar bakın zaten etrafında düşünüyorsunuz. Toparlamaya, düzeltmeye çalıştığınız bir şey var. İster aşk deyin ister iş deyin size kalmış. Zaten emek verdiğiniz ama hali hazırda sıkıntılı olan bir konu var. 2025 yılında bunu düzeltecek olan bir kısmet resmen size doğru arkadaşlar geliyor. Şimdiden hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Şimdi şöyle arkadaş, ay içiniz çok güzel aydınlanmış, çok temiz bir konuşma yapıyorsunuz. Bakın daha yani 2025'e girer girmez hemen bir düşünce hakkında konuşuyorsunuz. Etrafında da resmen buluşmuşsunuz. Bakın görüyor musunuz? Yani taraflar varsa işte biri şuraya gidelim, biri buraya gidelim diyor. Diğerleri de işte artık kim kimi destekliyorsa en sonunda ortak bir noktada buluşulunabilir. Belki anne babayı, belki çocukları, belki bir yanda kendi aileniz, bir yanda partnerinizin ailesi yani herkesin artık ortak bir noktada buluşacağı bir olay gözüküyor. Yani herkes artık hemfikir diyebilirim. Onun haricinde de arkadaşlar dediğim gibi bakın birisiyle konuşuyorsunuz adında soyadında da S harfi olan birisi. S de olabilir, Ş de olabilir. Yani şurada çok küçük bir çizgi var. Yani S, Ş, P harflerini söyleyebilirim. Belki I ya da İ harflerini söyleyebilirim. Bu harflerdeki bir de E var bakın burada. Yani bu harflerdeki birisiyle bakın yaptığınız bir konuşma, düşünceniz zaten ortak. Size çok büyük arkadaşlar aydınlıklar getirebilir. Bu sürpriz bir olay değil bu arada. Yani zaten hali hazırda 2024 ya da 2023'ten beri konuşmakta olduğunuz belki işte parayı nereden bulacağız, nasıl evlilik olacak, nasıl bu konuyu biz hallederiz gibisinden ya da nasıl tatile gideriz. İşte geçen sene bu sene işte o zamanlar gidemedik. İşte artık 2025'te gideriz gibi yaptığınız bir konuşma varsa yani belki buralar biraz daha aydınlanıyor diyebilirim. Buraya geldiğim zaman şu arka taraftan bir başlayalım. Zamanında arkadaşlar elinizi bir şeytana kaptırmışsınız. Yani resmen önünüze diz çökmüş. Belki hani sevgili olmak istediği yalvardı size. Yani sizinle olmak için işte onun yanına gitmeniz için belki hastaydı, belki para ihtiyacı vardı, belki hiç arkadaşı yoktu, kimsesi yoktu, muhtaçtı ve size zamanda arkadaşlar yalvarmış yani hani belki onun tarafına geçin, onu seçin. İşte kendi arkadaşlarınızdan sizi koparıp yanına falan çekmeye çalıştı. Ailenizden koparıp sizi kendi tarafına çekmeye çalıştı. Baya baya yani böyle bir şeytan arkadaşlar diz çökmüş. Bu şekilde bir kişi var karşınızda. Ve artık arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Aranızdaki bağ kopuyor. Deyin ki evet gerçekten bir şeytan var. Benim iliğimi kemiğimi sömürdü. Beni maddi manevi yani işten çıkarttırdı. Arkadaşlarımla aramı bozdu. Ailemle aramı bozdu. O yerden ben ayrılmak mecburiyetinde kaldım. İşte alanımı değiştirmek zorunda kaldım. Bir şeyler yaşadım. Yani sizi kopartmış bir şeylerden. Bu insandan dediğim gibi 2025 yılında uzaklaşıyorsunuz. Kim olduğu önemli değil. İster ailenizin insanı olsun, isterse bir arkadaşınız olsun. Fark etmez. Baya baya arkadaşlar sizi böyle kapana kıstırmaya çalışan bir insanı siz artık 2025'te hayatınızda dahi tutmuyorsunuz. Baya baya yani bu arada yavaş yavaş değil neredeyse tek seferlik bir bitirişle bu kişiyi hayatınızdan çıkarıyorsunuz diyebilirim. Ve bakın ters bir A harfiniz var. Bir de S harfiniz var. Hem daha önceden bir başlangıç yapmak istemişsiniz. Hem bir yola ya da sürece girmek istemişsiniz. İşiniz gücünüz tepe taklak gelmiş. Şimdi bu ister başlangıcınızı yapın, ister yer değiştirin. Başka bir konuma, başka bir mevkiye, başka bir şehre ya da ülkeye gidin. Veyahut da yeni bir sürece girin.
Yani bu kişi artık sizi engelleyemez. Çünkü siz bu kişiyi arkadaşlar artık bırakmışsınız. Kendinizden ayırıyorsunuz diyebilirim. Bu arada fincanınız genel olarak karışık. Aşırı derecede fikirler, aşırı derecede konuşmalar var. Ve ben sizi genel olarak yalnız değil, bakın bir yerden birisinden kopuyorsunuz ama başka yere gidiyorsunuz. Bir iş yerinden belki ayrılıyorsunuz, başka bir iş yerine geçiyorsunuz. Yani diyemem ki siz bu aylarda çok bomboş gözüküyorsunuz, hayatınızda da hiçbir şey yok diyebileceğim bir zaman boşluğunuz gözükmüyor sevgili arkadaşlar. Dop dolu bir yıl diyebilirim. Zaten tarot baktığımız zaman da ay ay bakmayı düşünüyorum. Varsa fikirlerinizi yorumlara yazın. Hani eminim ki çok dolu dolu görünecektir. Çünkü burası bile yani gördüğünüz gibi çok çok yoğun. Öncelikle arkadaşlar adında soyadında N, Z, V, K, Y harfleri olan veyahut da Koç, Boğa ya da Oğlak, özellikle Koç olmakla birlikte bu burçta tanıdığınız birileri varsa bu kişilerle ne yapıyorsunuz? Bu kişilerle arkadaşlar yakınlaşıyorsunuz ama başka bir olay yüzünden, yani hani ben seni özledim sen beni özledin hadi birleşelim gibisinden öte. Belki bu sizin küs olduğunuz kardeşinizle aile için birleşiyor olabilirsiniz. İşte iş yerinden birisi ise artık aynı iş yerindeyiz, bak görüyorsun, bak aynı okuldayız, bak aynı yerdeyiz, aynı çatı altındayız, aynı işte yerde takılıyoruz. Yani küslük olmasın. Yani sizi bakın bir şeyler birleştiriyor. Bir konu etrafında sağlık olur, para olur, miras olur, aynı yerde çalışmak, yani ister istemez demek ki teşviki mesainiz var. Bu yüzden de bir şekilde birileriyle aynı noktaya geliyorsunuz. Ha partner olabilir. Bu sizin aşk hayatınızı hareketlendirir. Eski partnerler hayatınız hareketlenir. Böyle bir şey olabilir. Onun haricinde dediğim gibi aile içi küslükler, uzak kalışlar, mesafelerin kısalması, yani bir sebep var ki siz tekrar bu harflerdeki birisiyle birleşiyorsunuz. Devam ettiğimde buraya geliyorum arkadaşlar. Burada birisiyle konuşuyorsunuz ama birbirinizin kafasına sanki böyle balyozla vuruyorsunuz. O anlasın diye siz onun kafasına vuruyorsunuz. Siz anlayın diye ya da size düşüncelerini geçirmek için o da size vuruyor. Yani aslında iyisiniz. Belki birbirinizi çok seviyorsunuz. Bu sizin evladınız da olabilir, ana baba da olabilir. Fark etmez. Ya bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz, anlamıyor. O da size lafını geçirmeye çalışıyor. Belki onun söylediği şeyler de size mantıklı gelmiyor. Yani bilemiyorum, şimdi burcunuz itibariyle şöyle bir şey oluyor olabilir. Hani benim söylediğim mantıklı. Çünkü bana en mantıklı gelen şey bu. Benim için en mantıklı olan şey zaten en mantıklı şeydir. O yüzden en mantıklısı benim dediğimi yapman gibi bir sanki tavır takınıyorsunuz diyebilirim. Çünkü siz sağ taraftasınız. Yani daha doğrusu sağ tarafta demeyeyim de olumlu tarafta istediğini kabul ettiren bir böyle mizaç çizdiğinizi, bir tık bir inat durumu olabilir. Dediğim gibi evladınızla, ailenizle en iyi şeyi istediğiniz için sürekli onlara bir şeyleri böyle anlatma çabanız var. Onlar da bir şey anlatıyor ama dediğim gibi belki bir yerde pes ediyor olabilirler. Gene istediğini yaptıran ve sağlam bir noktada duran bir tavrınız var. Burada çok güzel bir kalbiniz var arkadaşlar, onay alıyor. Hem aileden onay alabilir, hem çevrece onay alabilir. İlişkiler bozuksa evet düzelebilir, mesafeler varsa kapanabilir. Onun haricinde yeni bir ilişki olabilir diyeyim. Ama ilişkilerde bu dönemde yeni bir yılan, bakın kişi belirmeye başlamış, kolları ve kafa kısmı gözüküyor. Yani tamamen belki bu yılanı fiziksel olarak, yani düşman diyeyim, fiziksel olarak tamamen görmemiş olabilirsiniz ya da uzun zamandır evinize misafir olarak gelmemiştir ya da hani sosyal medyadan görmüşsünüzdür, bir şekilde şüphelendiğiniz birisi olabilir. Şimdi diyeceksiniz peki bu niye sağda görünüyor? Çünkü arkadaşlar bu kişi belki büyü yapacaktı, yapamadan bu kişiyi hani evinize dahi almıyorsunuz. Önünü kesmişsiniz. Yani onun o yılanlığı yapmasına izin vermiyorsunuz. Belki sevdiğiniz insana yazıyordu, rahatsız ediyor, bir şeylerin farkındasınız. Hemen önünü kestiğinizi söyleyebilirim. Hemen evet akıllara işte partnerim, eşim beni mi aldatacak? Onun üçüncü kişisi mi? İlla ki aldatmak denilemez burada. Evet bazı şüpheler olabilir. Ama onu da dediğim gibi hemen yakalayıp böyle sanki arka planda hemen onun işini bitiriveriyorsunuz ve uzattılmıyor yani konu. Hani hemen kesiliyor. Belki size kötü davranan birisi, ailenizdeki bir kişi iş yerinde mobbing yapıyor. Belki o kişiye diyeceksiniz ya da kendiniz için. Hayır ben daha fazla buna dayanamam. İşte benim üzerimden ego tatmini yapıyor. Bak senin üzerinden ego tatmini yapıyor. Boş ver, senin ona ihtiyacın yok. İşte gel şikayet edelim ya da gel buradan uzaklaş, uzaklaşayım, uzaklaşalım gibi olaylar olabilir. Çünkü dediğim gibi
hani ne kadar kötü olursa olsun bu insan hiçbir şekilde izin vermiyorsunuz ve bu kişiye karşı bir zafer durumunuz var diyebilirim. Çünkü sizin mücadeleci de bir yönünüz var. Bu zaten 2025 yılında çok fazla kendisini gösterebilir. Buraya geldiğim zaman burada çok küçük bir yumurta var. Evet, bir hamileliktir, bir çocuktur, yeni gündemler olabilir bununla alakalı. Veyahut da şöyle söyleyebilirim. Biraz da arkadaşlar Mayıs gibi diyelim yeni bir şeyler ortaya çıkıyor. Yeni bir düşünce sistemi elde edebilirsiniz. Ya ben bu işi yapıyorum ama bunu da yapabilirim gibi. Ya biz zaten sevgiliyiz. Bunu niye ileriye taşımıyoruz? Bakın hop, minik minik tatlı tatlı fikirler. Ya ben ailemle beraber evet para biriktiriyorum. Ama bu devirde babana bile güvenmeyeceksin. Bir de kendim kenara bir şeyler atmaya çalışayım gibi. Bakın ufaktan ufaktan bir şeyler yapma isteği içinize doğabilir. Belki ta o zaman kalkacaksınız, kilo vermeye çalışacaksınız. Yani ama bunların birçoğu bakın yılın başında sanki böyle kafanızda belirmeye başlıyor. Ta Ocak ayında düşündüğünüz şeyleri Mayıs ayında, Şubat ayında, Eylül ayında falan, ya daha ileri belki tarihlerde uygulamaya başlıyorsunuz. Daha önceden düşünüyordunuz, hemen uyguluyordunuz. Şimdi önceden düşünüp belki şu anda daha başladınız. 2025'te ne zaman ne olacak, hangi tarihte neler var, ne zaman neye başvurulur, ne etkinlikler, neler var, neler olabilir. Şimdiden bunlara, planlarınıza şimdiden başlamış görünüyorsunuz. Daha önceden biraz daha geç kalıyor gibi gözüküyordunuz. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimde ben burada ne görüyorum? Birincisi, daha önceden sağlanması gereken bir adalet, hem normal mahkeme anlamında hem hani adil davranma anlamında, hani bu iş yerinde falan daha çok olabiliyor ya da kardeşler arası, veyahut da hani gerçekten ilahi adalet anlamında bir şeylerin çok geciktiğini düşünüyorsanız 2025 yılında bazı konularda, hani o da sizin yaptığınız iyiliklere, E harfi olduğu için söylüyorum, yaptığınız iyiliklere istinaden ancak size yönü dönüyor. Biraz böyle bir durum var ve daha çok yaptıklarınızın karşılığını maddiyat ya da iyi ilişkiler şeklinde alabilirsiniz. Bu alana geldiğim zaman arkadaşlar sanki biraz daha Haziran'dan sonra siz bir şeylere hazırlanıyorsunuz. İşte bir mide ile ilgili bir ameliyat, bir başka bir şeyler varsa, görüşmeler, konuşmalar, hareketlenmeler, taşınmalar, yer değişimleri, çok fazla seyahatler, topluluklar, toplu şeyler, tabii ki düğündür mündür bunlar da dahil olmak üzere, sanki Haziran'ı geçtikten sonra sizin hayatınıza can kan böyle bir aşırı hareketlilik geliyor diyebilirim. Belki çalışmalarınızı hızlandırıyorsunuz. Belki yazın çalışmayı düşünüyorsunuz. Belki yaz civarında bebeğiniz olacak. O zamana düğün planlanıyor. Yani biraz daha sanki hayatınızdaki hareketlenme sizin Haziran'dan sonra başlıyor. Yani Haziran ve Haziran'dan sonra belki sizin kendinizce planladığınız mahkemenizdir. İşte kendi özel eğitiminizdir, kariyerinizdir. Belki ta o zamanlara sarkacak bir şeyleriniz var. Yani kendinizi sanki o zamana doğru hazırlıyor gibisiniz. Çünkü çoğunluk o tarafta gözüküyor diyelim. Buraya geldiğimde burada arkadaşlar burnu çok büyük, ağzı çok büyük, çenesi çok büyük olan bir insan var. Adında soyadında da S harfi bariz belli. Bu kadar belliyse ya ismi, soy ismi bir şekilde S harfiyle başlıyordur ya da S çok böyle baskındır. İşte 2 tane, 3 tane belki adında soyadında hani S kendisini gösteriyordur. Bu yüzden bu şekilde olabilir kişi. Şimdi kişiyle ilgili ne var arkadaşlar? Şubat, Mart gibi, birincisi bir kişi aşırı derecede girişimci olabilir ama onun girişimcilik ruhu burnunuzun olduğu için söylüyorum. Sizin planlarınızı engelleyebilir. Yani siz para biriktiriyordunuz, bir şey yapacaktınız. Bu kişi bir anda der ki ben şöyle bir şey planlıyorum, bana şu kadar para lazım. Hop, sizin paralarınız oraya gidebilir. Bu bir, yani sizin planlarınızı etkileyebilir. Artı ağız kısmı çok büyük gözüküyor. Dudakları ve ağzından bir şeyler çıkıyor. Yani bu kişi arkadaşlar konuştuğu zaman maddi manevi anlamda biraz zarara uğratmaya meyilli birisi olabilir. Bir de arkadaşlar çene kısmı çok artık aşağıya çökmüş. Bu da kişinin çok fazla konuştuğunu ifade ediyor. Ya belki diyeceksiniz evet gerçekten benim çocuğumun çok önemli bir dönemi, işte sınavları var, okulları var. Belki de diyeceksiniz aha bu benim, gerçekten bir şeyler yapmak istiyorum ve yapacağım şeyler işte spora gitmektir, kurslara yazılmak, işte üniversitem var, sınavım var. Evet, bir şeylere yazılmak istiyorum. Bir de düğünüm var. Tabii ki ağzımı açtığım her şey bir paraya bağlanıyor. Ağzımı açtığım her şey işte ailemin yanından uzaklaşabilirim. Tabii ki manevi bir anlamda hani yükü var diyebilirsiniz. Yani bu kişinin ağzını her açması ya para kaybettiriyor, yani belirli bir şeye mal oluyor,
Dediğim gibi, yani, böyle, her şeyin çok yığıldığı bir dönem olabilir ya da arkadaşlar manevi anlamda bir yük getiriyor. İşte, ben şuralara gideceğim, yer değiştireyim. Zaten bir kişinin yer değiştirmesi hem maddi hem manevi anlamda çok yorucu. Hani, o yüzden de böyle, gözüküyor olabilir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığım zaman özellikle sol tarafa zaten şurayı anlatmıştım diye hatırlıyorum. Evet, bir de şurası kaldı. Şu alana baktığım zaman çok güzel bir anlaşmanız var bakın ama sizden gerçekten büyük, yani, hani, ben bir tane insanım burada, karşımda koca şirket var, karşımda koca bir okul var, karşımda koca bir sınav, karşımda koca bir evlilik, organizasyon, 500-600 bin kişi gelecek. Çok kalabalık, çok büyük şeyler, gelenler, gidenler. Ben bunun altından nasıl kalkacağım? Yani, belki de gidiyorsunuz, komple sevdiğiniz insanın ailesiyle tanışıyorsunuz. Gelenler, gidenler dediğim gibi belki bebek gibi çok büyük bir şey geliyor. Yani ister iş olarak alın, iş kurma olarak alın. Tabii ki çok büyük bir şey, çok zor, çok fazla aşaması olan bir şey. İş görüşmesi olabilir dediğim gibi. Belki başka bir ülkeye geçilecek, konsolosluğa falan gidilecek. Belki bu sene bunların gündemleri olabilir ve dediğim gibi hani böyle büyük yerler, büyük organizasyonlar, boyunuzdan büyük işler tabii ki hayatınızda olabilir. O zaman da böyle büyük bir şeyle görüşmeler, anlaşmalar, konuşmalar çıkıyor ve dediğim gibi aşırı fazla plan ve projeler var ve genel olarak baktığım kadarıyla söyleyeyim, temiz gözüküyorlar. Hani çok büyük bir problem görmedim. En azından Akrep burcu olarak halledebileceğiniz şeyler olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın zaten kocaman çıkıyorsunuz, görüyor musunuz? Bayağı büyük, yapılı çıkıyorsunuz. Çok fazla düşman diyeceğim insanlar yok. Sadece bir kişiyle ikili ilişkiniz artık bakın Z harfi var, yani sonlanıyor, bitiyor. Bu da sizin için iyi diyelim. Sevdiğiniz insanları arkanıza almışsınız, koruyorsunuz. Bakın burada birisi var, görüyor musunuz? Sanki oturuyor, kucağında da bebeği var. Burada birisi eğilmiş, o bebeğe doğru bakıyor. Tabii ki bu yeni işinize, parayı belki eve getiriyorsunuz, ona bakılıyor. Tapuya çok dikkatli bakılıyor. Belki evet, gerçekten bu bir bebek ve ona çok dikkatli bakılınıyor olabilir. Çünkü birilerinin ilgisini çekiyor ve gayet güzel ve koruyorsunuz. Yani hani para da olsa korursunuz, tapu da olsa korursunuz. Neyse artık, yani evlilik cüzdanı şudur budur, tabii ki korursunuz. Bu açıdan böyle gözüküyor diyebilirim. Hani buradan bakın, genel olarak size doğru gelen insanlar var. Belki hani bir barışma çabası olabilir. Şöyle bir de arkadaşlar bakalım. Niyetiniz gayet güzel bir akış içerisinde gözüküyor. Ve maşallah diyelim. Ne diliyorsanız arkadaşlar inşallah bütünün hayrınaysa, herkesin hayrına olacaksa kabul olsun diyorum. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın ve şuradaki evet 2 rakamını, 5 rakamını ve şuradaki N harfini ben de görüyorum. Söyleyeyim, burada ikili ilişkilerde arkadaşlar biraz sizinle dediğim gibi arasını düzeltmek isteyen birileri var. Buradaki 5 ve 6 zaten birleşmiş. Bu da sizin hayatınızda artık bir değişim olacağını ve bu değişimin size güç vermesini, ne de artık yani çok böyle inişli çıkışlı bir dönemin artık zirvede noktalandığını ifade ediyor diyeyim. Yani sıkıntılı olaylar biraz daha sanki düzeliyor. Onu da zaten bu kısımda anlatmıştım. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.